Bursa'nın ikinci bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa'da geçen bölümde gezemediğimiz yerleri gezmeye çalışacağız. Şimdiden iyi seyirler. Tahinler fırından sıcak sıcak çıkıyor. Şöyle tepsilerle. Şöyle ortasına batırıyoruz tahanlının. Sonra gömüyoruz. Son aylarda gördüğüm en uygun çilek fiyatları arkadaşlar. Gerçekten hem çok iyi. Kahveler bu şekilde hazırlanıyor. Özel bir ocağı var. Kozağı'nın girişine geldik. Şimdi hemen içeriye geçiyoruz. Ve en çok merak ettiğimiz yerlerden bir tanesi olan Bursa Ulu Camii. İsterseniz burada da abdest alabiliyorsunuz. Bu özellik bence Türkiye'nin birçok camisinde olmalı. Sabah uyandık. Hemen güzel bir kahvaltımızı yapalım diye Abdal Fırını'na geçiyoruz. Buranın bilinen meşhur fırınlarından bir tanesi. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Bursa'da şansımıza bugün öyle bir soğuk var ki kulaklarım dondu şu an. Bayağı soğuk hava. O yüzden Elif Ahsen'i kat kat giydirdik. Şimdi kahvaltı için Abdal Simit Fırını'na geldik. Eşimi burada sıraya bıraktım. O buradan simit alacak. Hemen şu ileride de taş fırın var. Buradan da tahinli alacağız. Buranın sırası biraz uzun. Ben de buraya geçiyorum. Köşede hemen çay ocağı var. Buradan da çaylarımızı alıp burada yiyeceğiz hemen. Tahinler fırından sıcak sıcak çıkıyor. Şöyle tepsilerle. Şimdi biz de tadına bakmak için bir tane alacağız. Şimdi alacaklarımızı aldık. 2 adet simiti Abdal fırınından aldım. Bir tanesini de taş fırından aldım. Sıcaktı daha. Denemek istedim. Burada da tahinlimiz var. Tahanlı 70 lira arkadaşlar güncel şu an. Simitler 20 lira. Yanına da şöyle çay yerinde içilir. Çaycı İsmail'den bir adet çay aldık. Hemen kahvaltımızı yapıp sonraki durağımıza geçeceğiz. Yedikten sonra yorumumuzu yapacağız. Nasıl güzel mi? Şöyle ortasına batırıyoruz tahanlının. Sonra gömüyoruz. Dostlar, tarihi taş fırından simit aldıktan sonra böyle Çaycı İsmail'de bu şekilde zeytin, peynir, domates vesaire böyle reçeller dahil, soslar dahil. Fiş alabilir miyim? Aynı şekilde zeytin, su. Buradan tedarik edip hemen buradan da çay alıp karşıda yiyebiliyorsunuz. Biz şimdi yedik, sıradaki durağa geçiyoruz. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Buraya çok yakın bir mesafede olan Tuz Pazarı'na doğru geçiyoruz. Güzel bir rota oluşturduk. Umarım bugün hepsini yetiştirebiliriz. Biraz hızlı gezmeye çalışacağız. Şimdi Tuz Pazarı'na geldik arkadaşlar. İsmi Tuz Pazarı ama aslında toptancılardan oluşan bir yermiş. Şöyle arkamda da görüyorsunuz. Her yer iç giyim vesaire toptan üzerine kurulu bir yer. Gezerek devam ediyoruz. İhtiyacınız varsa geldiğinizde buradan alışveriş de yapabilirsiniz. Normal giyim ve iç giyim, çorap, her şey var burada. Alışveriş de yapabilirsiniz. Fiyatlar bir tık uygun normale göre. Bilginiz olsun. Az önce de söylediğim gibi gezebildiğimiz kadarını gezmeye çalışacağız Bursa'yı. Bursa çok büyük arkadaşlar. Yani her yerini gezeriz dersek yaklaşık bir 10 günümüzü belki bir 15 günümüzü alır. Şöyle o kadar araştırıp gelmemize rağmen gezerken bile yeni yerler, yeni şeyler öğreniyoruz. Şimdi Tuz Hanı'ndan geçerken bilgi topladım biraz. Buraya neden Tuz Hanı dendiği hakkında. Önceden bu bölgede tabakhaneler falan çok fazlaymış. Deri işleme merkezleri diye anlatayım size. Ve derilerin bozulmaması için çok yüksek miktarda tuza ihtiyaç duyuluyor. Bu tuzu da insanlar buradan sağlıyormuş. Burada önceden çok fazla tuz satıldığı için, tuz satış merkezi olduğu için ismi Tuz Pazarı olarak kalmış. Aynı zamanda bölgede baharat satışının da yapıldığı, teşekkür ederiz. Baharat satışının da yapıldığı biliniyor. Burası önemli bir ticaret merkezi, aynı zamanda ahiliğin de eskiden çok fazla kullanıldığı ve geliştirildiği merkezlerden bir tanesi olarak kullanılıyor. İçerisinde sadece tekstil değil, gıda ve birçok ürünün satıldığı bir çarşı burası. Örnek veriyorum, böyle bir sokaktayız. Arka tarafımız tekstil ürünlerinin satıldığı bölüm. Hemen böyle direkt geçiş yapıyorsunuz. Keskin bir geçiş. Burada da pazarın olduğu bir kısma geldik. Burada da
pazar var. Şöyle örnek veriyorum. Çilekler vesaire var. Çilek alabilirsin bir tane bu arada. Çok güzel gözüküyor. Ee, Son aylarda gördüğüm en uygun çilek fiyatları arkadaşlar. Gerçekten hem çok iyi. Gördüğünüz gibi hemen yanda balık satışı, karşısında tekstil ve çarşı şu şekilde devam ediyor. Şöyle pazara girdik. Yeşillikler falan var. Çok güzel arkadaşlar. Fiyat da absürt değil öyle. Hani gayet güzel. Şurada Karadeniz fasulye gördüm. Mantarları görüyor musun? Evet, mantarlar da bayağı büyük büyükmüş. Balıkçılar, sebzeciler. Küçük bir pazar. Arkamda gördüğünüz gibi sebze pazarından çıktık. Şimdi böyle tekrardan kıyafet satılan bölümlere devam ediyoruz. Çok güzel ya. Yani aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Net söyleyeyim. Örnek veriyorum, abim televizyon kumandası satıyor burada. Hemen karşısında simit ve poğaça satılıyor. Böyle bir yer. Her şey var. Baharatlar, meyve sebze, perde. Geldiğinizde buraya mutlaka uğrayın. Bursa Uzun Çarşı'ya geldik. Burası aynı zamanda Kozağan'ın da olduğu yer, şöyle arkamda. Aynı zamanda karşıda da Kapalı Çarşı'nın doğu girişi var. Şöyle. Şimdi biz buradan Kozağan'a birazdan gireceğiz. Fidanhan var burada hemen yakın. Oraya geçiyoruz. Sonrasında gelip Kozağan'ı gezeceğiz. Bu arada çarşı da çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Size hemen göstereyim. Çarşı böyle. Çok güzel, çok hareketli. Cıvıl cıvıl. Birazdan burayı da turlarız. Şimdi biz Fidanhan'a giriyoruz. Şerefsiz biri bırakmış şerefsiz bir şey. Falan bir de runner'ı var. Girişte alışveriş yapabileceğiniz ve hediyelik eşya alabileceğiniz mağazalar var. Küçük butikler var. İçeride böyle çok güzel kafeler var. Biz neden buraya geldik? Gördüğünüz gibi isli kahve var burada. Bunu denemeye geldik aslında. Kozağan'a, oradan da diğer rotalarımıza geçeceğiz. Ortada böyle çok güzel bir şadırvan var. Size burası hakkında biraz detaylı bilgi vereceğim zaten. Burası İstanbul'daki Mahmut Paşa Külliyesi'ne gelir sağlamak için yapılmış bir vakıf eseriymiş arkadaşlar. Hanın en dikkat çekici özelliği avlusunun tam ortasında yer alan 12 köşeli şadırvan ve bu şadırvanın üzerinde 12 sütunla yükselen 12 köşeli mescit yapısıdır. Hana zaten en önemli özelliğini katan şey bu küçük cami arkadaşlar. Mimari özelliği açısından. Buraya önceleri Mahmut Paşa Hanı denmiş. Yaptıran kişiden dolayı. Şimdi üstteki 12 sütunla yapılmış bu küçük camiye geldik. Mescide geldik. Çok tatlı bir tane kapısı var böyle. Alçak bir kapı. Altında şadırvanı var. Hemen böyle hanın ortasında. Şöyle tüm hana hakim. Çok güzel bir konumda. İçeriği de size göstermek istiyorum. Yine içeride çok güzel seramik işlemeler var arkadaşlar. Seramik kaplamalar var. Dediğim gibi mescit çok güzel dizayn edilmiş. Böyle. İnsanlar buraya ticaret için ya da seyahat için geldiğinde namazlarını eda edebilsinler diye ecdadımız yine düşünmüş ve böyle çok güzel bir eser ortaya çıkarmışlar. Tamam kızım. Geldim kızım. Geldim. Düşmez, korkma. Böyle pencerelerden hanı izleyebiliyorsunuz. Gezmekten işte bu yüzden keyif alıyoruz arkadaşlar. Farklı yerler, farklı kültürler, farklı mimariler gördükçe insan ufku açılıyor ve kendine bir şeyler kattığını daha iyi hissediyor. Bu küçük mescit de cami, bir dönem cami gibi kullanılmış. Burası da bize bunu anlatan eserlerden sadece bir tanesi. Ülkemizde çok daha güzel yerler var. Birazdan Kozahan'a ve oradan da Ulu Cami'ye bugünkü rotalarımız arasında geçeceğiz. Bakalım oralarda durum nasıl? Oralarda çok merak ediyoruz.
Şimdi isli kahvemizi sipariş ettik. Büyük ihtimalle biz buraya gezerken gelmiştir. Onu yudumlayıp yolumuza devam edelim. Şöyle kahvemiz geldi. Çok güzel gözüküyor. Yanında şöyle güzel bir şerbet ve tatlısı da var. Suyla birlikte 150 TL. Bunun da bilgisini verelim. Yanında vişne suyu ikram ediliyor. Elif Ahsen şalgamı çok seviyor. Bunu görür görmez şalgam istiyor diyor hemen. Kızım şalgam mıymış o? Şalgammış. Şalgammış mı? Arkadaşlar kahveyi deneyeceğim hemen ama Elif Ahsen izin vermiyor şu an. Bitirsin de bari rahat edelim. Bir tanem bak altta közde piştiği için uzun sürüyor. Ha. Biraz uzun sürüyor da gelmesi. Soralım. Kahve közde mi pişiyor fincanla? Evet abi. Bir çekme şansın var mı? Karşı tarafta çekebilirsin. Tamam. Size birazdan hazırlanışını da çekelim. Altında ateş izleri var. Büyük ihtimal ateşte közde pişiyor. Yani biz bir 15 dakika falan civarı bekledik yaklaşık. Sebebi oymuş. Normal kahve gibi hemen pişip gelmiyor. Bahset. Hemen kahvenin tadına da bakalım. Çok güzel. Farklı ve çok hafif. Yani Türk kahvesi gibi ama çok hafif. Kahvenin yanında şöyle Bağdat hurma tatlısıymış. Isırdık. Hakkınızı helal edin ama çok güzel bir tatlı da geliyor. Kemal Paşa'yı da andırıyor biraz tad olarak bence. Elif Ahsen bak bakalım beğenecek misin? Güzel mi? Yorumun nedir? Güzel mi? İşletmeye rica ettim. Kahvenin nasıl yapıldığını da size hemen paylaşmak istiyorum. Kahveler bu şekilde hazırlanıyor. Özel bir ocağı var. Doğal gazda değil ama alttaki metal ısınarak fincanı ısıtıyor. Şu Aynen. şekilde. Kaç dakikada hazır oluyor ortalama? 7-8 dakika. Ortalama 7-8 dakikada bu şekilde yavaş yavaş pişiyor. Şimdi Fidanhan'dan çıktık. Uzun Çarşı'ya. Buradan da tekrar Kozahan'a geçiyoruz. Uzun Çarşı gerçekten çok kalabalık. Hafta içi olmasına rağmen ve öğleden önce olmasına rağmen çok yoğun bir kalabalık var. Kozahan Bursa'da en merak ettiğim yerler arasındaydı. Şimdi hemen zaten önündeyiz. Hemen oraya da bir girelim. Kozahan'ın girişine geldik. Şimdi hemen içeriye geçiyoruz. Bursa'da malum tekstilin başkenti. Her şey çok uygun arkadaşlar. Birçok il gezdiğimiz ve fiyatları gördüğümüz için söylüyorum. Biz de bayağı bir alışveriş yaptık az önce. Geldiğinizde siz de eksiklerinizi burada tamamlayabilirsiniz. Kozahan'ın isim hikayesine gelecek olursak burası önceden ipek böceği kozalarının satıldığı yer olarak geçtiği için buraya Kozahan denmiş. Mescit. Namaz kılınan bir yer orası. Tarihte önemi büyük arkadaşlar. Burayı 2. Beyazıt İstanbul'daki camisine gelir sağlaması için yaptırmış. Büyük devlet adamları da burayı ziyaret etmiş. 2. Elizabeth de Bursa gezisinde Kozahan'ı ziyaret arasına eklemiş. Burası birkaç kere tadilata uğramış. Alt katta toplam 45, üst katta toplam 50. Genel toplamda ise 95 odadan oluşuyor. Burası geçmişte burada mezatlar düzenlenmiş. Üst katta hala ipekten üretilmiş, Bursa ipeğinden üretilmiş eşarplar ve şallar ve yine ipekle üretilmiş kumaşlar satılmaktadır. Geldiğinizde buraya uğrayabilirsiniz. Merhaba de. Genç adam da buraya gezmeye gelmiş. Yukarıya çıkmışken size mescidi göstereceğim. Mescit çok eski, güzel bir mescit. Yine az önceki Fidanhan'da gördüğümüz yapı var burada. Sekizgen bir yapı. Altında yine şadırvanı var. Aşağıda abdestinizi alıp yukarıda namazınızı kılabiliyorsunuz. Çocuk da adım bilmiyor. 1491 yılında yapılmış burası. Çok eski ve tarihi bir yer. Buram buram tarih kokuyor. Şu lambanın güzelliğine bakar mısınız? Şöyle ipek midir bunlar da yine? Tabii ipek oluyor.
Şöyle çok güzel ipek eşarp satılan bir yere girdik. İsmi de zaten Bursa İpek herhalde. Evet. Tam böyle mescidin karşısında arkadaşlar. Şurası mescit. O kadar güzel ve yumuşak ki. Dayanımı nasıl? Bunları hani elde şampuanla yıkar da eğer Hı hı. kullanımı çok daha uzun süreli oluyor. Makineye atılmaması Makine gerekiyor. olmuyor. Kesinlikle Hı hı. önermiyorum. Çok güzel. Fiyatları nedir? Takipçilerimiz için Bunların söyleyelim. fiyatları, normalde 800 liraydı. Şu Hı hı. anda 500'den yardımcı oluyorum. 800'müş 500'e indiler. Kendi ürünleri var. Yani Hı hı. kendi markamız olan bu ipek. Hı hı. Bu da yine kendi Güzel ya. Çok güzel, evet. Yumuşacık. etnik desenlerimiz var. Bu ressamların tablolarından olan bir Hı hı. ürün. Bu da yine etnik desenler. Bursa'ya özgü desen. Çok güzel. Bunların Şöyle fiyatları ne göstereyim. kadar? Bunlar da normalde 1800 liradan şu anda 1300'den de yardımcı oluyor. Çok İnce güzelmiş, bir evet. Güzel yani. Renkleri falan da çok iyi bu arada. Hani çalışmalar da çok iyi üzerindeki. Kozahan'dan çıktık. Şimdi Kapalı Çarşı Doğu girişindeyiz. Hemen içeriye girelim. Burası biraz İstanbul Mısır Çarşısı'nı anımsatıyor. Farklı bir mimarisi var. İnsanlar alışverişlerini yapıyor. Bir yerlerde her yer mermer kaplı. Çok daha temiz ve bayağı güzel gözüküyor her yer. Şöyle göreceğiniz gibi yerler mermer kaplı. Gidelim kızım, gel. Şimdi biz Ulu Cami'ye doğru geçiyoruz. Ve en çok merak ettiğimiz yerlerden bir tanesi olan Bursa Ulu Camii. Yapılış tarihi 1399 yılına dayanıyor. İçeriye girdik. Namaza yakındı. Hemen bir abdest aldım. Rabbim nasip etti inşallah. Namazımızı Ulu Cami'ye denk getirdik. Burada kılacağız. Ortada isterseniz burada da abdest alabiliyorsunuz. Bu özellik bence Türkiye'nin birçok camisinde olmalı. Ayakkabılarınızı bırakıp, ben az önce dışarıda şadırvanda aldım abdestimi. Ama içeride de alınabiliyor. Ayakkabıyla falan uğraşmadan. Şöyle camiye girdikten sonra çoraplarınızı çıkarıp yerdeki temiz bu mermere basarak, burada peçete vesaire de bırakılmış. Burada abdestinizi alabilirsiniz. Sonrasında da namaz kılacağınız alana, bayanlar ya da erkekler bölümüne geçebilirsiniz. Bu olay çok iyi. Gördüğünüz gibi abdestinizi alıp namaz kılacağınız alana geçebilirsiniz. Ben bilmiyordum, ilk defa geldiğim için dışarıda aldım. Ayağımın kurumasını bekledim ama içeride almak çok daha mantıklı. Gelirseniz bilginiz olsun. Dünyalı geriye gidiyor. Allah yolunda harcıyor. Allah yolunda harcayınca azalıyor mu? Hayır. Cenab-ı Hak daha muhakkak böyle aynı şekilde örnekler vardır. Namaz öncesi vaazımızı dinliyoruz. 99'u cebimizde dursun. Biz birini verelim. Sadece verme hususuyla alakalı değil. Dünyevi bütün meşguliyetlere bakalım. Bursa Ulu Camii'de kutsal bir emanet var. O da Kabe'nin örtüsü. Kabe'nin örtüsünün Bursa Ulu Camii'ye geliş hikayesi Yavuz Sultan Selim 1517'de Memlük Devleti'ni yok ederek Mısır'ı ele geçiriyor ve kendisine Mekke ve Medine'nin koruyucusu unvanı veriliyor. Kabe'nin örtüsü yenileniyor. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettikten sonra Kabe'nin örtüsünü de yeniliyor ve Kabe'nin örtüsünü beraberinde İstanbul'a getiriyor. Sonrasında da Bursa Ulu Camii'ye kendi elleriyle hediye ettiği biliniyor. Zaten yaklaştığınızda o kadar güzel bir el işçiliği var ki bizzat gelip görmeniz gerekiyor. Kabe'nin örtüsü yaklaşık 500 yıllık bir miras. 2010 yılında güzel bir restorasyon çalışması yapılmış ve üzerindeki eskiyen kısımlar onarılarak daha fazla deforme olmasın diye cam bir bölmeye alınmış. Az önce gördüğünüz cam bölmeye.
Günümüzde hala ziyaretlere açık. Sadece namaz vakitlerinde bölüme girişe izin veriliyor. Bu yüzden namaz vakti olduğu için yanına kadar gidip size bu görüntüyü alabildim. Normalde önünde girilmemesi gerekiyor diye bir şerit var. Ne kamerasıdır bu? YouTube amcam, el salla insanlara. Gelelim caminin ortasındaki bu şadırvanın hikayesine. Biliyorsunuz Türkiye'deki birçok camide böyle bir olay yok. Hatta belki de tektir Bursa Ulu Cami. Buranın şöyle bir hikayesi var. Şadırvanın yapıldığı bölümde cami yapılırken bir tane kadın teyzemiz evi varmış burada tam şadırvanın yerinde. Ve bunu satmak istememiş cami yapılması için. Gönülsüz olarak da gönülsüz olsa da kabul etmiş satmayı. Bundan dolayı da camiyi yapan mimar gönülsüz satılan yerde namaz kılınmaz düşüncesiyle buraya şadırvan yapmış. İnsanlar sadece abdestini alsın, namazını kılmasın diye. Birinci rivayet bu. İkinci rivayet ise camide önceden kandillerle aydınlatma yapılıyormuş ve şadırvanın üst kısmı açıkmış. Kandillerin isi buradan dışarıya açılsın ve insanların nefeslerinde oluşan kötü koku ve nem buradan yine dışarıya tahliye edilsin diye üstü açık bırakılmış. Altına da bu şekilde bir şadırvan yapılmış. Bu da ikinci rivayet. Tabii sonrasında günümüzde gösterdiğim alan mermerle kapatılarak insanların yine abdest alması devam ettirilmiş. Ancak çatısı yağmurlardan ve diğer doğa olaylarından korumak için kapatılmış. Ama güzel bir düşünce ve mimari olmuş bence. Dediğim gibi dışarıda ayakkabıları ıslayarak abdest almaktansa cami içerisinde hiç üzerinizi kirletmeden çok rahat bir şekilde abdestinizi alıyorsunuz. Bence birçok caminin içerisine bu şekilde bir şadırvan yapılabilir. Şadırvanın üzerinde bulunan alan kapatılmış gibi gözükse de çift kubbe yöntemi var. En üstteki kubbe alttaki kadar büyük değil ama alttaki kubbenin de ortasında açıklık var. Buradan yükselen hava oradan dışarıya tahliye oluyor ve bu sayede içeriye hiçbir şekilde yağmur, kar, herhangi bir şey girmiyor. Yine çok güzel bir şekilde mimariye uygun bir şekilde kapatılmış. Bursa Ulu Cami'den de aktaracaklarımız bu kadar. Şimdi direkt gidiyoruz. Şimdi yemek yemek için bir mekana geçiyoruz. Biraz acıktık. Bursa'nın havası gerçekten temiz, insanı acıktırıyor. Bir de biz hareket halindeyiz sürekli. Bir yemek yiyip gezimize devam edeceğiz kaldığımız yerden. Rumeli kardeşler sofrasına geldik, hoş bulduk. Biz biraz geç kaldık çarşıda gezdiğimiz için ama yemekler efsane gözüküyor. Burada pilavlarımız var. Artı yemekler şöyle. 4'te kapandığı için yemekler biraz azalmış. Ustam gündüz gelseydin keşke daha çok güzel şeyler çekerdin dedi. Önemli değil. Biz ancak gelebildik. Şimdi buradan güzel bir tabak yaptıracağız kendimize. Masada yorumlarız. Her şey çok güzel gözüküyor. Siparişlerimizi verdik. Menüler şu şekilde. Yanına ikram ettiler. Taze fasulye ve sarma da bıraktılar. Normalde sunum böyle değil arkadaşlar, bilginiz olsun. Burada enginar dolması var. Ben bayağıdır yemiyordum. Tadını da özlemişimdir, inşallah güzeldir. Onu deneyeceğim. Hünkar beğendi var burada. Kavurmamız. Yanında şöyle çok güzel bir kuru fasulye. Burada bildiğimizin aksine salçasız nohut, yanında pirinç pilavı ve fasulye yine aynı şekilde. Bunların bir tadına bakacağız hemen. Genel olarak yemekler çok güzel arkadaşlar. Damak zevkimize güvenenler zaten ne demek istediğimizi anlar. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Sonra fiyat ve tat konusunda tekrardan yorum yaparız. Şimdi bize afiyet olsun. Arkadaşlar masanın son hali böyle. Anlatmama gerek yok herhalde. Tekrardan yemek için kullanılabilir o derece yani. Çok güzeldi her şey. Bayıldık. Şöyle bir tane ayva tatlısı sipariş ettik. Elif Ahsen'e domatesli pilav aldık. Domatesli pilavı çok seviyor. Et falan yemiyor. Sadece domatesli pilav yiyor. Bugünlerde böyleyiz. Arkadaşlar burası aslında süt helvasında coğrafi işaret almış bir yer. Ama biz daha önce birkaç yerde yediğimiz için, iyi denilen birkaç yerde yediğimiz için ayva tatlısını tercih ettik. Aşağı yukarı hani yakın tatlardır diye düşünüyorum. Ama ayva tatlısı, kabak tatlısı ve kestane tatlısı var burada. Bunlardan deneyebilirsiniz. Biz ayvayı deniyoruz şimdi. Dostlar yemeğimizi yedik. Tarihi Rumeli kardeşler sofrasına karavanla gelmedik. Ama hata yapmışız. Yanında kocaman bir otoparkı var. Eğer siz gelirseniz araçla gelin. Sıkıntı yok. Biz belki yer bulamayız diye otobüsle geldik.
Bir 100-200 metre kadar da yürümek zorunda kaldık. Ama yanında dediğim gibi otoparkı var. Yemeklere gelecek olursak tatlısı, çayı, işte gördüğünüz bütün yemekler, gramajlar bayağı yüksekti bu arada, onu net söyleyeyim. Hepsi dahil 1500 lira tuttu arkadaşlar. 2 İskender parası neredeyse ama biz tıka basa doyduk. Üstüne Elif Ahsen'e de yemek söyledik. O da yedi. Biz çok beğendik. Yine olsa yine gelirim. Açık ve net söyleyeyim. Her videoda söylüyorum. Belki ilk defa bizi izliyorsunuz. Biz kesinlikle hiçbir firmadan sponsorluk almıyoruz. Ne bileyim ücret talep etmiyoruz vesaire vesaire. Bunu türetebilirsiniz. Kendi paramızla hesabımızı ödeyip çıkıyoruz. Bu yüzden de iyiye iyi, kötüye kötü diyebiliyoruz. Yemekleri gerçekten beğendik. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Sokaklar çok güzel. İnsan gezerken büyülenmiyor değil. Düşünün, burada padişahlar yetişmiş, padişahlar yaşamış ve hala o tarih korunmaya çalışılıyor. Atmosfer çok güzel. Yol üstü İvazpaşa Camii ve çarşısından geldikten sonra böyle çarşıdan devam ettiğinizde burada eski İpek Han var. Buraya denk geliyorsunuz. Gezerken buraya da uğrayabilirsiniz. Çarşı yukarıya doğru devam ediyor. Çok güzel bir atmosferi var. Aynı şekilde buraları da gezebilirsiniz. Biz şimdi şu İpek Han'a bir bakalım. Çok eski ve tarihi bir han. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz. İpek Han'ın içerisindeyim. 15. yüzyılın ilk yarısında yapılmış burası. Kozahan gibi çok işlek değil arkadaşlar burası. Kapalı çarşının içinde kalmış. Çok fazla aşırı işletmesi olan bir yer değil. Ama aynı zamanda da tarihiyle kendini koruyan bir yer. Geldiğinizde İpek Han'dan ev alışverişi de yapabilirsiniz. Burada genelde tekstil üzerine alışveriş yapmak için uygun bir ortam. Sokak komple yemek üzerine diyebilirim arkadaşlar. Bu caminin arka kısmı. Böyle buradan yemek yiye devam edebilirsiniz. Zaten sokaktaki dumanı belki de görebiliyorsunuzdur kamerada. Çok güzel kebap kokusu var. Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi var Bursa'da. Belki biliyorsunuzdur. Biz oraya gitmeyeceğiz. Araçlara ilginiz varsa oraya da siz uğrayabilirsiniz. Biz bugün oraya uğramayacağız. Şu an Tophane Saat Kulesi, Orhan ve Osman Gazi türbelerine ve Bursa Seyir Terazı'na doğru devam ediyoruz. Kardelen Bursa Kestane Şekeri'ne geldik. Şöyle hemen tadımlık Elif Ahsen'e veriyorum. Tat bakalım kızım, güzel mi? Sen var ya. Çikolata kaplıymış ikramları. Ve tadına bakalım. Şöyle sade olanını da deneyelim. Arkamda Bursa Ulu Camii'yi görüyorsunuz ve yanındaki kapalı çarşıları yukarıdan buradan böyle bu şekilde gözetleyebilirsiniz. Hemen solunda yukarıya doğru Bursa evleri var. Üzeri sisli. Şansımıza Uludağ'a kar yağıyormuş. 2 gündür üstleri hep sisli. Net bir görüntü alamadım. Seyir terasının hemen karşısında eğer vaktiniz varsa şöyle arka tarafta surlardan çıkılıyor. 3 tane de cami ve türbesi var. Merdivenlerden yukarıya çıkarak ulaşabilirsiniz. Hava kararıyor, yağmur atıştırmaya başladı. Bu yüzden biz Saat Kulesi'ne ve diğer rotalara doğru devam ediyoruz. Gün bitmeden olabildiğince fazla yer gezmek istiyoruz. Şimdi şöyle Saat Kulesi'nin olduğu yere geldik. Hemen avluya giriyorum. Burası aynı zamanda Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri. UNESCO Dünya Mirası listesinde de buraya yer verilmiş. Çok güzel bir bahçesi var. Kapıdan girdiğinizde alana
Hemen şu mermer ve çok güzel yolu yürüdüğünüzde hemen solunuzda 14. yüzyıla ait Osman Gazi Türbesi yer alıyor. İlk önce burayı geziyoruz. Hemen içeriye giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bizi Osman Gazi'nin mezarı karşılıyor. Gel. Kediler burada kızım. Kediler burada gel. Allah'ım. Aa 2 tanelermiş Elif Ahsen. Anam. Şşt, gel gel gel. Tırmıklar. Tırmıklar gel. Cıs yapar. Çıksınlar mı? Çıktılar. Tamam. Dostlar, türbelerin içerisini kamerayla çekemedim, telefonla çektim. Biraz yakın oldu, kusura bakmayın. Girişte video çekmek için özel izin istediler. Maalesef özel izin alamadığımız için telefonla çekmek zorunda kaldık. Umarım beğenmişsinizdir. İçeride Osman Gazi ve oğullarının mezarları var. Nilüfer Hatun, Orhan Gazi'nin eşi. Şehzade Korkut, 2. Beyazıt'ın oğlu. Burada dikkatimi çeken şey arkadaşlar, taşlar o kadar eski ki ve mozaikler resmen tarih kokuyor. Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin kabirlerini gördük. Saat Kulesi'ne doğru devam ediyoruz. Girişteki güvenlik arkadaşa sordum. Kabirler gerçekten burada mı ya da sembolik mi diye. Bazen oluyor, sembolik olabiliyor. Gerçekten burada dediler. Kabirlerin altındaki mermer kısımdaymış. Siz hiç denk geldiniz mi dedim tadilat sırasında, hani kabirlerin açıldığını vesaire. Yok, ben hiç görmedim dedi. Zaten kolay kolay da dedi, öyle müdahale edilmiyor. Bayağı bir izin gerektiriyormuş tadilat süreci için. Kapatılıyormuş burası komple, ne olur ne olmaz diye. Bursa benim için şöyle bir ilke daha imza attı arkadaşlar. 2 günde 3 tane padişahın kabrini görmek nasip oldu. Padişah kabri görmeyen ben, elhamdülillah 2 günde 3 tane padişah kabri gördük. Şimdi Saat Kulesi'ne geldik. Size buradan manzarayı göstereceğim. Burada bir saat mekanizması sergileniyor. Aşağıda şöyle kurma kolunu görebilirsiniz saatin. Burada hem İngilizce hem Türkçe bilgiler verilmiş. 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 29. yıl dönümü olan 31 Ağustos 1905'te Hicri 1321 günü törenle açılan Bursa Saat Kulesi'nin saatiymiş bu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiş ve burada sergileniyor 2022 yılında. Gördüğünüz gibi çan çalması için ucunda şöyle bir ağırlık mekanizması var. İçerisi tam gözükmüyor. İçeride şöyle çan çalması için bir ağırlık var. Aynı zamanda içeride şöyle çan var ve mekanizma bu şekilde görülebilir. Işık yansıması var. Size diğer taraftan da göstereceğim. Şöyle saat şu şekilde. Hemen arkamızda da Saat Kulesi var, böyle gördüğünüz gibi. Şehre hakim bir noktaya yapılmış. Aşağısı şu şekilde gözüküyor. Ve Bursa manzarası da buradan bu şekilde. Manzara muazzam. Her yer çok güzel gözüküyor. Tüm Bursa ayaklarınızın altında.
Şimdi meydana indik tekrar. Hemen üstümüz seyir terası. Altındayız. Burada Ankara'dan bir aileyle, takipçi bir ailemizle karşılaştık. Buradan onlara da selam olsun. Şimdi sıradaki rotamıza geçiyoruz. Caddeden gelirken böyle alışveriş yaptık biraz. Hemen burada tarihi Bursa muhallebicisi var. Seçtiğiniz tatlı artı sınırsız çay 100 TL. Buradan tatlı yiyip devam edebilirsiniz. Biz tok olduğumuz için oturamadık maalesef. Karavana doğru geçiyoruz. Biraz dinlenip sonra akşam yemeğine çıkacağız. Şimdi Ferah Balıkçılığa geldik. Akşam bir canımız balık çekti. Karavana geçmeden ve Bursa'nın ikinci bölümünü, yani bu bölümü sonlandırmadan bir balık yiyelim dedik. Ferah Balık'tayız. Eşimle beraber çupra söyledik. Ortaya da şöyle büyük bir salata yaptırdık. Çupraları ızgarada seviyoruz. Bu yüzden ızgara çupra söyledik. Siparişlerimizin gelmesini bekliyoruz. Şöyle çupralarımız geldi. Elif Hasan da acıktı. Hemen yemekleri yiyoruz, sonra karavana. Dostlar, Ferah Balık'tan çıktık. Şimdi karavana geçiyoruz. Balık iyi geldi. Bursa'nın bu bölümünden de bu kadar. Gelecek bölümlerde görüşürüz.